Herkese merhaba. Bugün iftarda nefis bir İskender hazırlıyoruz. Yumuşacık eti, tereyağlı sosu, çıtır pidesiyle müthiş bir lezzet. Üstelik evde kolayca hazırlayabiliyoruz. Hiç beklemeden hemen tarifimize geçelim. İlk olarak soğanı, kıymayı, yoğurdu ve baharatları bir kapta karıştırıp yaklaşık 3-4 dakika rondodan geçiriyoruz. Ben bir kapta biraz karıştırıp ondan sonra rondoya aldım. Siz isterseniz bütün malzemeleri direkt rondoya atıp çekebilirsiniz. Bir farkı yok, hatta daha pratik olur. Malzeme miktarları ekranda ve açıklama kısmında yazıyor. Oradan ölçülere bakabilirsiniz. Özellikle bu aşamada malzemelerin iyice çekilmiş olduğundan emin olalım. Yağlı kağıdımızı serelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz harcımızdan bir miktar alıp üzerine yine yağlı kağıt ile kapatalım. Bu aşamada merdane yardımıyla harcımızı inceltiyoruz. Ne çok ince ne de çok kalın olmamasına dikkat edelim. İstediğimiz kalınlığı elde ettikten sonra üstteki kağıdı alıp gördüğünüz şekilde katlayıp fırın tepsimize koyuyoruz. Bazı tariflerde üzerine yağ da sıkıyorlar ama ben kullanmadım çünkü yeterince yağlı oluyor zaten. Aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Eğer kalabalık bir aile veya misafir için yapacaksanız ölçüleri fazla kullanmanız gerekiyor. Bu tarifte ben 2 kişi için hazırladım. Önceden ısıtılmış fırınımızda 200 derecede yarım saat pişiriyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra yağlı kağıtları açıyoruz ve dönerlerimiz hazır. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Doğramış olduğumuz pidelerimizi tabağımıza alıyoruz. Üzerine dönerlerimizi koyup sosumuzu döküyoruz. Sosun yapımı basit olduğu için vaktinizi de almamak adına o kısmı çekmedim. Yapımı oldukça basit. 2 kaşık domates ve 1 kaşık biber salçasını bir tavada kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Salçaların iyice pişmiş olmasına dikkat edelim. Bu esnada da 1 bardak suyumuzu azar azar ekliyoruz ve sosumuz hazır. Daha sonra erittiğimiz tereyağını üzerinde gezdiriyoruz. Bu tarifte 4 yemek kaşığı kadar tereyağı kullandım. Ve tabii ki de İskender'in olmazsa olmazı yoğurdu tabağımıza almayı unutmayalım. Üzerine domates ve biber de ekleyip bu şekilde servis edebilirsiniz. Artık yenmeye hazır. Yeni tarifler için takipte kalmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.